Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün yine harika bir yaz tatlısı tarifim var. Yumurta yok, krema yok, her evde olan malzemelerle kıvamına bakar mısınız? İyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için 125 gram tereyağımızı tavamıza alalım. Arzu ederseniz margarin de kullanabilirsiniz veya yarısını margarin, yarısını tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Yağımız eridikten sonra 1 su bardağı unumuzu ekleyip güzelce kavurmaya başlayalım. Bu arada ocağın altını biraz kısın, yani orta derecede kavurma işlemini yapın. Bakın sevgili arkadaşlarım, unu eklediğinizde ilk önce böyle top haline geliyor, böyle topaklı bir hal oluyor. Ama siz kavurdukça köpük köpük bir kıvam almalı. Ben her detayını sizin için kaydettim. Kaşığınızın ters tarafıyla böyle basarak kavurmaya başlayın. Yaklaşık 7-8 dakika sonra bakın bu kıvama getirmiş oluyoruz. Yani unun rengi dönmeyecek, sadece kavuruyoruz. Ama esmer olmayacak. Köpük köpük bir kıvama getirdik. Bakın lütfen, bu kıvama getirmişseniz tam istediğimiz ana gelmiş demektir. Şimdi 1 litre soğuk sütümüzü ilave edip güzelce bir tel çırpacakla karıştırmaya başlayalım. Yani süt ısındıkça kıvamını alacaktır. Siz sütü ekledikten sonra çok seri bir şekilde karıştırın ki hiçbir topaklanma olmasın. 1 su bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz ve kıvamı almasını sağlayalım. Ben de seri bir şekilde karıştırarak bakın yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Tam kaynamaya başladıktan sonra, yani göz göz diyoruz, yani ceylan gözü oluyor. Göz göz kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Hemen kaynadıktan sonra almayın. 1-2 dakika daha kaynatın ki o un kokusu tamamen uçup gitsin. Hemen gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Şu anda tam istediğimiz kıvama geldi. 1 dakika daha kaynattım ve ocaktan alıyorum. Gördüğünüz gibi en ufak bir topaklanma, hiçbir pürüz yok. Kaymak gibi bir krema pişirdik. Şimdi kenara alabiliriz. Kremamız henüz sıcakken, yani böyle kaynarken göz kararı diyebilirim. Yani 1/3 oranı kadarını bir kaseye aktaralım. Biliyorsunuz bu tatlımız çikolatalı. O çikolatalı katmanını yapmak için göz kararı ben 2 kepçe ayrı bir kaseye aldım. Henüz sıcakken içine 120 gram bitter çikolatayı ekleyip karıştırıyorum. O 1-2 dakikada kendiliğinden eriyor. İster bitter kullanın, isterseniz sütlü çikolata kullanın, hiç fark etmez. Şöyle bir kabaca karıştırdım, kenara aldım, soğumaya bırakıyorum. Biliyorsunuz kenarda tavamızın içinde kalan kremamız var. Onun içerisine de 2 paket vanilya şekeri ekleyip güzelce karıştıralım. Bu arada ben kavanozdan alıyorum, kafanız karışmasın. Biliyorsunuz vanilya şekerini kendim yapıyorum. Daha önce de tarifini vermiştim. Her ihtimale karşı linkini de açıklama bölümüne eklerim. Bakın sevgili arkadaşlarım, pürüzsüz bir kremamız var. Siz arzu ederseniz tavada soğutabilirsiniz. Ama ben daha çabuk soğuması için bir kaseye aktarıyorum. Arada gelip gidip karıştırarak da soğumasını sağlıyorum. Ben yarım saatte ılık bir kıvama getirmiştim. Gelip gidip karıştırdım. Şu anda kremamızı pişirdik. Hem vanilyalı hem de çikolatalımız var. Çikolatalıyı biliyorsunuz kısa bir süre karıştırıp kenara almıştım. Bakın o da şu anda tamamen eridi. Yani yaklaşık bir 2 dakikada eriyor. Onu da güzelce karıştıralım. Hatta sevgili arkadaşlarım, bunu böyle kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Çok lezzetli bir kremadır. Hemen belirtmek isterim. Çikolatalı katmanımızı da hazırladık. İkisini ben gelip gidip karıştırarak ılınmaya bırakıyorum. Karıştırmamızın sebebi üzerine kabuk bağlamasın. Kabuk olursa hani pütür bir tat gelebilir. İçinde de belki tamamen pütürleri yok olmayabilir. Her ikisi soğuduktan sonra yaklaşık yarım saat sonra bir güzelce bunları bir 5 dakika el blenderından geçirelim. El blenderınız yoksa bildiğimiz normal mikserle de 5 dakika yüksek devirde karıştırabilirsiniz. Ve vanilyalı olan kremamız hazır. Bakın sevgili arkadaşlarım, şöyle bir spatula ile kaldırın. Böyle tülbent gibi akmalı. Bu tam istediğimiz kıvam demektir. Ben kalıp olarak bir tane oval borcam kullanıyorum. Fırın kabı olur, porsiyonluk da yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Normal bir salata kasesi bile olur.
Vanilyalı kremamızın hepsini döktüm. Şöyle bir spatula ile düzeltiyorum. Kenardaki çikolatalı kremamız da tamamen ılındı. Onu da yine 5 dakika el blenderından geçiriyorum ve o muazzam bir krema kıvamına getiriyorum. Bu arada bu işlem çok önemli. Lütfen atlamayın. Bu işlemi yapmazsanız tatlınız o sünen, o harika ipeksi kremayı elde edemiyorsunuz. Çikolatalı katmanı da döktüm. Yine bir spatula ile güzelce düzeltiyorum. Çok güzel görünüyor, çok kolay ama muazzam lezzetli bir tatlıdır. Lütfen denediğinizde yorum olarak bildirin. Üzerine serpmek için 1 tatlı kaşığı kakao, 1 tatlı kaşığı da sütün içine attığımız vardır ya kakaolu karışım. Ondan ilave edelim. Her ikisini karıştıralım. Bir süzgeç yardımıyla da boş yer kalmayacak şekilde serpelim. Ben bugün kakao ve süte katılan tatlandırıcıyla yaptım. Arzu ederseniz Hindistan cevizi serpebilirsiniz. Fındık fıstık olur. Bisküvi kırıntıları serpebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ve tatlımızı buzdolabına soğumaya alalım. Ben bir gece beklettim. Vaktiniz varsa bir gün önceden yani akşamdan yapın, ertesi gün servis edin. Ama vaktiniz yoksa sabah yapın, akşam servis edin. Sunum için hazır. Hemen büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Ben bu tatlının sanırım 1 ay önce meyveli versiyonunu vermiştim. Orada o kadar yoğun yorum aldım ki Selva Hanım lütfen bir de çikolatalısını verin diye. Bugün çikolatalısını sunmaktan çok mutluyum. Dikkatinizi tatlının kıvamına lütfen çekiyorum. Yani böyle bir kaşık alıyorsunuz ya ağzınızda eriyip gidiyor. Şimdiden garanti veriyorum sevgili arkadaşlarım. Tabağı ortaya getireceksiniz. İnanın ki böyle kaşıkla her tarafı yenilecek bomboş tabağı kaldırabilirsiniz. O kadar lezzet garantisi veriyorum. Deneyenlerden lütfen yorumda bekliyorum. Hemen bu arada kremamızın şu sünme kısmı ne kadar fantastik olduğunu gösteriyor. Videomun şimdi ilerleyen kısmında bir önceki tarifimi yani meyveli olan versiyonu da ekledim. İlginizi çekerse açıklama bölümünde linki var. Tıklayıp ister meyvelisini yapın, ister çikolatalısını yapın. Tamamen size bırakıyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.